Yeni bir Momo TV araştırması ile karşınızdayız. Bizi takip etmek için abone olmanızı dilerim. Bir akademik araştırma serisiyle sizleri baş başa bırakıyorum. İşgal döneminde İstanbul halkı. İşgal döneminde insanlarımız iki gruba ayrılır. Birinci, işgalcilerin yanında olan işbirlikçiler. Bunların bir kısmı Rum, Ermeni, Yahudi azınlığa mensup işbirlikçilerdir. İşgalcileri coşkuyla karşılamışlar, Türkleri aşağılamış, hakaret etmişler ve şımarık davranmışlardır. Rumların kahramanlaştırdığı Hrisantos isimli çete reisi, seri katil, İngilizlerin himayesinde onlarca Türk polis ve insanını öldürmüştür. İşbirlikçiler arasında Batı hayranı Türkler de vardır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, İşgal İstanbul'unu anlatan Sodom ve Gomorre eserinde bu kişilerin çıkar ilişkilerini gün yüzüne serer. Bunlar milli mücadeleye karşıdır. Sadrazam Damat Ferit, gazeteci Ali Kemal ve Darülfünun'daki bazı öğretim üyeleri bu anlayıştadır. İngiliz Muhipler, Sevenler, Derneği üyesi ve İslam Teali Cemiyeti üyeleri de işgalcilerin, Müslümanlığa ve padişaha sahip çıktığı propagandası ile işgallere sessiz kalıyor ve Kurtuluş Savaşı'na karşı çıkıyordu. İşgalcilere karşı oluşan direnişi kırmak için Kuvayi Milliyecilere ölüm fetvaları düzenleyerek, bunun dini görev ve bu yolda ölenlerin şehit olduğunu söylüyorlardı. Bu fetvaları İngiliz uçaklarından atarak dağıtıyorlardı. İşgalci güçler yetmezmiş gibi bir de ihaneti yaşıyordu. Öyle ki Mustafa Kemal ve Kuvayi Milliye, Yunan ordusundan daha kötü gösteriliyordu. Örneğin Şeyhülislam Mustafa Sabri şunları söyleyebiliyordu: "Yalnız Müslüman ve insan olarak kalmak üzere Türklükten Allah'ın huzurunda istifa ediyorum. Tövbe ya Rabbi, tövbe Türklüğüme, beni Türk milletinden addetme." Dürrizade Abdullah İngilizlerin himayesinde yaşamayı savunuyordu. İkinci işgale karşı çıkanlar, milli mücadeleyi destekleyen halk işgale son verilmesi için İstanbul'da mitingler yapıyorlardı. Bir yandan da işgal güçlerinin depolarından silahlar çalınarak Anadolu'ya silah ve yardım malzemesi yollanıyordu. Bu kişiler yakalandıklarında İngiliz idam mangalarının önüne konularak kurşuna diziliyordu. Kadınlar yatak ve yastıklarındaki yünleri Anadolu'daki askerlere giyecek ve çorap yapmak için kullanarak Anadolu'ya gönderiyorlardı. İşgal döneminin romanlarında milli mücadelenin desteklenmesi konu edinir. İngilizlerin zulmü. İşgalin komutası İngilizlerdedir. Bu sebeple diğerlerinden daha fazla işgale direnişi önlemeye çalışmış, direnenlere eziyet çektirmiştir. Osmanlı Meclisi'ni basıp milletvekillerini yerlerde sürükleyerek götürerek, 145 aydını tutuklayarak Malta Adası'nda hapsetmişlerdir. Ziya Gökalp, Şükrü Kaya, Fahrettin Paşa, Hüseyin Cahit gibi yazar, siyasetçi ve askerler sürgün edilenler arasındaydı. Malta esirleri daha sonra Atatürk'ün çabalarıyla İngilizlere karşılık takas edilmiştir. İşgalcilerin tahliyesi. Lozan Antlaşması'ndan sonra 5 Ağustos 1923 tarihinde İstanbul'un boşaltılması ile ilgili ilk görüşmeler başlar. İstanbul'daki TBMM'nin yetkili kıldığı komutan Selahaddin Adil Paşa 13 Ağustos 1923 tarihinde müttefik generallerini ziyaret ederek tahliye ve teslim emrinin ayrıntıları hakkında görüşür. Tahliye ve teslim işleri bu tarihten itibaren 6 hafta içinde tamamen sonuçlandırılacaktır. 23 Ağustos 1923'ten itibaren düşman kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başladılar. İzmir'in kurtuluşundan sonra Padişah Vahdettin ve Damat Ferit Paşa Eylül 1922'de ülkeden kaçtı. Son düşman birliği ise 2 Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk sancağını selamlayarak şehri terk etti. Bu sırada işgal kumandanı İngiliz General Harrington'du. 5 Ekim 1923'te şehrin Anadolu yakasına gelen Türk ordusu, 6 Ekim'de Selahaddin Adil komutasındaki Türk ordusu halkın coşkun gösterileri eşliğinde girer. 4 yıl 10 ay 23 gün süren işgal sona erer. 6 Ekim tarihi İstanbul'un Kurtuluş Günü olarak kutlanmaya başlanır.